C# ile programlamaya giriş serisinin bu bölümünde konsol için kullanabileceğimiz bir takım komutlara bakacağız. Öncelikle yeni bir proje oluşturarak başlıyorum. Console.NET Framework şeması ismine konsol komutları şeklinde yazalım. Konsol komutlarına sağ tıklayıp Set as Start'ta Project diyorum ve konsol komutlarımıza başlayalım. WriteLine komutu. Tam olarak açıklamadım ama biliyoruz ki bu komut konsola herhangi bir yazı yazdırmak için kullanıyoruz. Mesela merhaba şeklinde. Tabii şimdi çalıştırdığımız zaman direkt konsolumuz kapanacaktır. Bunun için de ek olarak console.readkey komutunu kullanıyorduk. Console.readkey komutumuz ne yapıyordu? Değerleyicide sıra buraya geldiğinde herhangi bir tuşa basmamız gerekiyordu. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi merhaba şeklinde yazdırdı ve herhangi bir tuşa basmadığı sürece program kapanmadı. Buradaki console.writeline bir ek özelliği daha var. O da buradaki değeri yazdırdıktan sonra bir de bir alt satıra geçiş yapıyor. Normal console.write komutunda böyle bir özellik yok. Biz buraya merhaba dünyaya yazsak da ikisi de farklı satırlarda olacaktır. Ama buradaki line'ı silip çalıştırdığım zaman ikisi de aynı satırda gözükecektir. Onu da söylemiş olalım. Çokça kez kullanacağımız bir diğer komut ise console.readline komutu. Kullanıcıdan bir veri almak istediğimizde kullanacağımız bir komut. Start'a bastığımız zaman kullanıcıdan herhangi bir şey almak istiyorsak, kullanıcıdan herhangi bir değer almak istiyorsak buraya yazıp Enter'a basarak kullanıcıdan bir değer alabiliyoruz. Yukarıdaki line'ı aşağı yazdım. Bu şekilde farklı bir satırda, değerimizi farklı bir satırda aldığımızı görelim. Buraya merhaba yazdığım zaman Enter'a bastıktan sonra artık kullanıcıdan bu veriyi almış oluyorum. Ama biz kullanıcıdan aldığımız veriyi herhangi bir yere depolamadığımız için bu şu an boşluğa gitti. Kullanıcıdan aldığımız veriyi bir yerde depolayalım. String ismine girdi diyelim şimdilik. Eşittir şeklinde yazalım. Artık kullanıcıdan aldığımız verileri string tipindeki girdi değişkenine atamış oluyoruz. Biz buraya console.writeline yazdığımız zaman ve buraya girdi değişkenimizi yazdığımız zaman artık program çalıştığında ve buraya herhangi bir değer yazdığımda bu veriyi istediğim yerde kullanabiliyor olacağım. Program yazarken, program yaparken kullanacağımız genel olarak komutlar bunlar. Bir de buna ek olarak isteğe bağlı kullanabileceğimiz komutlar da var. Bunlar genel olarak konsolumuzun tarzını değiştiren komutlar. Biz buraya buradaki seçeneklere baktığımız zaman burada background color şeklinde bir değiştirebileceğimiz bir özellik var. Biz bunu istediğimiz renge değiştirebiliyor olacağız. Buraya console color red yapalım ve çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç gösterecek. Şu an herhangi bir değişiklik yapmadı çünkü biz bunu en başa yazmamız gerekiyor. Şimdi çalıştırdığımız zaman normal tüm konsolun arkasını değil sadece yazıların arkasını değiştiriyormuş bu komut. Başka ne komutlarımız var? Hemen bakalım. Console.for background color da varmış. Bu da green olsun hadi. Foreground'muş. For background şeklinde okudum da. Bu da yazımızın rengini değiştirdi. Başka neler var? Hemen bakalım. Console.title'ını değiştirebiliyoruz. Program çalıştığı zaman şunu bir sileyim. Programı çalıştırdığımız zaman burada CMD'nin sekmesinde programın hangi konumda olduğu yazıyor. Biz buraya console.title komutunu kullanarak değiştirebiliyoruz. İsmine de console komutları şeklinde değiştirelim. Gerisine sizler bakarsanız genel olarak kullanabildiğimiz komutlar bu şekilde. Konsolda kullanabileceğimiz pek bir komut yok. Zaten biz uygulama yaparken console.readline ne işe yarıyor? Console.writeline ne işe yarıyor? Console.write ne işe yarıyor? Console.readkey ne işe yarıyor? Bunları bilsek yeterlidir. Bunlar daha çok opsiyonel seçenekler. Bu bölümde buraya kadardı. Sonraki bölümde hata ekleme ve hata yönetimi konusuna bakış atacağız.